Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte dikişsiz iki şiş kalpli çok güzel bir patik yapacağız. Ben patiğimde koyu pembe ve krem tonlarında 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Dileyen misinalı şiş de kullanabilir. Hemen patiğimi de göstereceğim. İşte hanımlar, patiğimiz bu şekilde. Kalpli, çok güzel, çok şık, zarif bir model oldu. Modelimiz böyle. Hiçbir yerinde hanımlar patiğimizin gördüğünüz üzere dikiş yok. Model bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Ben patiğime 91 ilmek olarak kenardan başladım hanımlar, kenar bölümünden. 39-40 numara yapmak isteyenler 97 ilmek olarak başlayabilirler. Tek sayı olması önemli. 36 numara yapmak isteyenler de 85-87 ilmek olarak başlayabilir. Bu şekilde 91 ilmeğimi atacağım. Sırasıyla ilmeklerimizi atıyoruz. Şu 3. ilmeğim 4, 5, 6. Bu şekilde 91 ilmek atıp gelelim. Evet hanımlar, 91 ilmeğimi attım ve geldim. Şimdi geri dönüyorum. Bu aşamada hanımlar haroşa örgü uygulaması yapacağız. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şurada da bir miktar ipimiz kaldı. Bu ipimi kesmeyeceğim. Patiğimizin tabanını yaparken yine bu ipi kullanacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi haroşa yani düz olarak öreceğim hanımlar. Sırasıyla ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örüp gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Geri döndüğümüzde ön yüzdeyiz. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz yani şu ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzdeyiz demektir. Bu aşamada şuraya baktığımız anda hanımlar burada bir diş haroşamız oluştu. Bakın bir sıra haroşamız var. Burada yine haroşalara devam edeceğiz. Yine kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde hanımlar hem ön hem arka yüzde ilmekleri düz örünce bir diş haroşa düşüyor. Bakın şu anda önde bir diş haroşamız var. Biz bu işlemi hanımlar bakın tam olarak şu bölümü yapıyoruz. Burada 6 diş yani 6 sıra haroşa olana kadar devam edeceğiz. Şurada bakın bir diş haroşamız olmuştu. 5 tane daha öreceğim. 6 olacak. Buraya 6 diş yani 6 sıra haroşamızı örelim gelelim. Evet hanımlar, burada 6 diş haroşam olana kadar ördüm geldim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu aşamada şu anda ön yüzdeyiz. Bakın başlangıç ipim sol tarafta. Bu pembe ipimi de buraya kestim hanımlar. Bir düğüm atacak kadar kestim. Şimdi tam ortadan başlayarak bu desenimizi yapacağız patiğimizin üst bölümünü. Bu aşamada hanımlar bu sağ şişime 44 ilmek aktaracağım. 91 ilmeğim vardı. Ortada 3 ilmek kalacak. 44 ilmek sağ, 44 ilmek de sola kalıyor. Farzı misal siz buraya 91 ilmek değil de 85 ilmek yaptınız ya da küçük yaptınız. Şöyle hesaplayacaksınız. 85'ten 3 ilmek orta açın çıkarın. Geriye 82 ilmek kalıyor. Yanlarda 41'er ilmek olacak. Hesaplama öyle yapılıyor hanımlar. İlmek sayısına göre. Hemen benim 91 ilmeğim vardı. Şöyle sağ şişime 44 ilmek aktaracağım. Örmeden alıyorum. Bakın şurada 5 ilmek oldu. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ve 44. 44 ilmek sağ şişime aldım. Şimdi ortaya krem ipimi ekleyerek başlayacağız hanımlar. Tam bu orta bölümü yapıyoruz. Şimdi 3 ilmek krem öreceğim. Şu birinci ilmeğim. Artık burada ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Şu ikinci ilmeğim. Hemen 3. ilmeği örmeden önce şuraya bir düğüm atacağım. Krem ipimin ucunu kendine düğümlüyorum. Patiğim sökülmesin diye. Şu da 3. ilmeğim. Buraya 3 ilmek ördüm. Saydığımızda bu sol kenarda da 44 ilmek kalıyor.
Şimdi geri dönüyorum hanımlar. 3 ilmekten sonra geri döndüm. İpim benden tarafta, ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ve üçüncü ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyoruz. Artık kesimlere de başlayacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinciyi ve üçüncüyü ördükten sonra yan taraftan 2 adet ilmeği birlikte keserek örüyorum. Ortada 4 tane krem oldu. Geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyim. İpim benden tarafta, ilk ilmeği örmeden aldım. Ortadaki kremlerimi örüyorum. 4 kremi ördüm. Bu defa arka yüzde olduğum için hemen şu yan taraftan 2 ilmeği bu defa tersten keseceğim. Ön yüzdeysek eğer bu kenardaki 2 ilmeği düzden keseceğiz. Arka yüzdeysek de tersten. Şuradaki 2 ilmeğimi kestim. Kesimden sonra geri dönüyorum. Ortada hanımlar bakın 5 tane kremim oldu. İlk ilmeğimi örmeden aldım yine. İkinci ilmeğimi ördükten sonra hemen buraya kalbime başlayacağım. Kalbimiz 3 sıradan oluşuyor. Kalbimizi yine pembe ipimizle yapacağız. Kalbim için buraya bir tane pembemi örüyorum. Şöyle bir ilmek pembe. Hemen pembe ipimin ucunu da şöyle kremime düğümleyeceğim. Bir tane pembemi ördüm. Sonra bırakıyorum pembeyi, kremimi aldım. Yandaki 2 ilmek kremimi ördükten sonra hemen bu kenardan yine 2 pembe ilmeğimi keserek örüyorum. Kesimden sonra geri döndük. Arka yüzdeyiz. Kalpte ikinci sıramız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ters ördükten sonra hemen şu pembemi çaprazlamasına bakın kremin altından geçirerek alıyorum. Buraya 3 tane pembe örüyorum ters. 1, 2, 3. Pembemi bıraktım, kremimi aldım. Şuraya bir kremi ters ördüm. Bakın yandan 2 tane pembeyi de tersten keserek örüyorum. Kesimden sonra geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Kalbimizde 3. ve sonuncu sıramızı yapacağız. Kenar ilmeğini aldım. İkinci ilmeğimi de krem ile ördükten sonra şöyle pembe ipimi alıyorum yine. Bir pembe, bir krem, bir pembemi ördüm. Kalbimizin 3. ve sonuncu sırasıydı bu. Tekrar kremimi alıyorum. 2 kremi de ördükten sonra yan taraftan 2 adet pembeyi keserek ördüm. Geri dönüyorum. Kalbimiz bitti hanımlar. Kalbimizde her 2 sırada bir kalp desenimizi kuracağız. Kalbimizden sonra arka yüzde ilk sıramız, ilmeklerimizi krem ile örüyoruz. Kenar ilmeğini aldım. İlmeklerimin hepsini krem ile ters örüyorum. Krem ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın sonuncu kremi de ördükten sonra buradan 2 adet ilmeği tersten kestim. Geri dönüyorum. Ön yüzdeyim. Kalbimizden sonraki hanımlar şimdi de 2. sıradayız. Yine ilk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi, diğer ilmeklerimi yine krem ipimle örüyorum. Kalpten sonraki bu 2. sıramız oluyor. Arka yüzde diğer kalbimize de başlayacağız. Kremimi ördüm. Yan taraftan 2 adet ilmeğimi keserek örüyorum. Bu şekilde arka yüzde ve ön yüzde ilmekleri ördük. Kalpten sonra 2 sıra örmüş olduk. Bakın birinci kalbi bitirdik. Şimdi ikinci kalp, 2 tane kalp yapacağız hanımlar buraya. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Şu kenar ilmeğini şöyle aldım. İkinci ve üçüncü ilmeğimi krem ile ördükten sonra bakın 3 kremden sonra tekrar pembemi alıyorum. Kalbimizi bu defa arka yüzde kuruyoruz. Kalbimizin ilk sırası. Bir pembe ördüm. Araya 3 tane krem öreceğim. İkinci kalbim için de bir pembe daha örüyorum. Hemen yanındaki 2 kremimi de örüyorum. Ardından yandan 2 adet ilmeğimi tersten keserek ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz yine. Ön yüzde kalbimizde 2. sıramız. İlk ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi krem ile ördükten sonra tekrar şöyle çaprazlamasına pembemi alıyorum. 3 pembe. Kalbimizde 2. sıramız. Ortaya bir tane krem. İkinci kalbim için 3 tane daha pembemi ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Buraya 2 kremimi ördükten sonra hemen yandaki 2 pembe ilmeğimi keserek ördüm. Şimdi arka yüzdeyim, geri döndüm. Kalbimizde 3. sıramız. Kenar ilmeğini aldıktan sonra 2. ve 3. ilmeğimi krem ile örüyorum. Tekrar pembemi aldım. İlk kalbimi yapacağım. Bir pembe, bir krem, bir pembe. Bakın ortada bir krem var. Bunu yine krem ile ördüm. İkinci kalbimi yapıyorum. Bir pembe, bir krem, bir pembe. Pembemi arkada bırakıp kremimi aldım. 2 kremimi ters ördükten sonra yan taraftan 2 adet ilmeği
tersten keserek ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. İkinci kalbimizi de bitirdik. Şimdi 2 sıra ördükten sonra 3. kalbi yapacağız. Kalpten sonra ilk sıramız. Krem ilmeklerimi ön yüzdeyim. Böyle düz olarak örüyorum kremlerimi. İlk kalpte bir tane vardı. İkincisinde 2 tane. Üçüncüde 3 tane kalp yapacağız. Pembeli krem ilmeklerimi ördükten sonra yandan 2 adet pembeyi kestim. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde krem ilmeklerimi ters öreceğim. Sonra yan taraftan 2 adet pembe ilmeği arka yüzde olduğum için tersten keseceğim hanımlar. Şöyle ters olarak örüyorum. Ve yandan 2 adet pembeyi tersten kestim. Geri dönüyorum hanımlar. Tekrar ön yüzdeyiz. 2 sıra krem ile ördük. Şimdi 3. kalbimizi yapacağız. 3. kalpte 3 tane kalp desenimiz var. Şimdi buraya 3 tane kalp modelini kuracağız. Öncelikle ilk ilmeğimi aldım. İkinci ve 3. ilmeğimi ördükten sonra bakın 3. kalbimi hemen şu alttaki kalbimin bittiği ilmekten başlatacağım. Bakın 3 tane kremimi ördüm. Şurada kalbim, alttaki kalbimin bittiği yerdeki şu ilmek. Buraya hanımlar şöyle yine pembemi çaprazlamasına aldım. Bir pembe örüyorum. Ardından 3 krem öreceğim. Kalp aralarında 3'er ilmek kremimiz var. 3 krem, 1 pembe. Tekrar 3 tane krem örüyorum. 3. kalbim için 1 tane pembe. Kalan 3 ilmeği de burada krem ile ördükten sonra yan taraftan 2 adet ilmeği keserek ördüm. Şimdi arka yüzde kalbimizde 2. sıradayız. İlk ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. Bakın 3 ilmek krem ile ördükten sonra tekrar şöyle çaprazlamasına pembemi aldım. 3 pembe ters ördüm. Ortaya 1 krem. 3 pembemi ters örüyorum. Ortaya 1 krem. Tekrar 3 pembemi ters örüyorum. Kremimi aldım. 2 kremimi ördükten sonra yan taraftan 2 adet ilmeği tersten keserek örüyorum. Tekrar geri döndük hanımlar. Kalbimizde 3. sıramızı yapacağız şimdi. İlk ilmeğimi aldım. 2. ve 3.'yü ördükten sonra şöyle pembemi alıyorum. 1 pembe, 1 krem, 1 pembe. İlk kalbimizi yaptık. Aradaki 1 kremimi ördüm. Tekrar 1 pembe, 1 krem, 1 pembe. Arada bir tane kremim var. 3. kalbimdeyim. 1 pembe, 1 krem, 1 pembe. Şöyle kremi de aldım. 3 tane ilmeğimi krem ile ördükten sonra hemen şurada 2 adet ilmeği keserek örüyorum. 3. kalbimizi de bitirdik hanımlar. Şimdi arka yüzdeyiz. Yine 2 sıra krem ile ördükten sonra bu defa arka yüzde 4'lü kalp yapacağız. Kenar ilmeğini alıyorum. Krem ilmeklerimi arka yüzde krem ipim ile ters örüyorum. Ortadaki kremli böyle kalpli ilmek sayısı çoğalırken yanlardaki pembe ilmek sayılarımız da azalıyor böylece. Patiğimizin üst bölümünü bu şekilde örüyoruz hanımlar. Hemen yan taraftan yine 2 adet ilmeği arka yüzdeyim tersten kestim. Tekrar geri dönüyorum. Şu anda hanımlar şöyle ön yüzdeyim. Yine kalpten sonraki 2. sıramız, ilk ilmeğimi alıyorum. Şimdi ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son krem ilmeğimi de ördükten sonra yan taraftan 2 adet ilmeğimi yine keserek ördüm. Bakın şeklimiz bu şekilde oluşmaya başladı hanımlar. Bakın görüntümüz bir tık daha net görünüyor burada. Şimdi arka yüzde hanımlar 4. kalbimizi yapacağız. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. 4. kalbi kurarken 2. ilmeğimi ördüm. 3.'yü de ördüm. Bakın hanımlar altta bir önceki kalbin bittiği yerin bir önceki ilmeğe kuracağız. 3 tane, bakın 4 tane krem ördükten sonra bakın kalbimizin yanındaki bir ilmek. Her yeni kalbi bu şekilde kuracağız. 4 tane kremimi ördükten sonra şöyle pembemi alıyorum. Bir tane pembe ördüm. Tekrar kremimi alıyorum. Buraya 3 krem,
bir pembe, 3 krem, bir pembe, 3 krem, bir pembe, 3 krem ve hemen yandan da 2 adet ilmeği keserek örüyorum. Tersten kesiyorum arka yüzde olduğum için. Tekrar geri döndük. Ön yüzde hanımlar, kalbimizde ikinci sıradayız. İlk ilmeği aldım. İkinci ve üçüncü ilmeği ördükten sonra tekrar şöyle çaprazlamasına pembemi aldım. İlk kalbim için 3 pembe, arada bir kremim var. 3 pembe, arada bir kremim var. Yeniden 3 tane pembe, arada bir krem, 3 pembe ve kremimi alıyorum. Buradaki 3 tane kremimi ördükten sonra hemen yan taraftan 2 adet pembe ilmeği keserek örüyorum. Ardından geri döndük. Kalbimizde 3. sıradayız. Sonuncu sıra. İlk ilmeğimi aldım. 2. 3. ve 4. ilmeğimi krem ile ördüm. Pembemi alıyorum. Bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem. Kalbimizin 3. sırasını yapıyoruz. Bir pembe, bir krem ve buraya bir pembe daha ördüm. Tekrar şöyle krem ipimi aldım. 3 tane kremi ördükten sonra yan taraftan 2 adet ilmeğimi yine tersten kesiyorum. Bu şekilde hanımlar 4. kalbimizi de tamamladık. Şimdi yine 2 sıra öreceğiz. İlmeklerimizi krem ipimizle ön yüzde ve arka yüzde örerken de hemen yanlardan 2'şer pembeyi kesmeyi unutmayacağız. Ön yüzde ve arka yüzde 2 sıra ilmeklerimizi krem ipimiz ile örelim gelelim. Evet hanımlar, ön yüzde ve arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Yanlardan kesimlerimi de yaptım. Şimdi beşli kalp yapacağız hanımlar. En son 4'lü kalp yapmıştık. Bu aşamada yine ilk ilmeğimi aldım. 2. 3. ve bakın buraya bir ilmek daha ördüm. 4 ilmek ördüm. Bakın en son yaptığımız kalbin önündeki bir ilmeğe kadar ördük. Her yeni kalbi bu şekilde yapıyoruz. Ardından tekrar pembemizi alıyoruz. Bir pembe. Yeniden kremimi aldım. Kalp aralarına 3 tane krem. İkinci kalbim için bir pembe. Araya 3 tane krem. Üçüncü kalbim için bir tekrar pembe örüyorum. Arada 3 krem. 4. kalbim için bir pembe. Yeniden 3 krem. 5. ve sonuncu kalbim için bir pembe. 4 tane kremimi ördüm. Ve hemen yan taraftan 2 adet pembe ilmeğimi kesiyorum. Ardından tekrar geri dönüyoruz hanımlar. Arka yüzde yine kalbimizin 2. sırasını aynı şekilde kuruyoruz. Kenara 4 tane kremi ördükten sonra tekrar pembemi alıyorum. 3 pembe, 1 krem, 3 pembe, 1 krem, 3 pembe, 1 krem, 3 pembe, 1 krem. Tekrar 3 pembemi ördükten sonra şöyle kremimi aldım. 3 tane kremimi ördükten sonra hemen yan taraftan 2 adet ilmeğimi tersten kesiyorum. Tekrardan geri dönüyoruz hanımlar. Kalbimizde 3. sıramızı yapacağız. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3 ve 4. ilmeğimi krem ile ördükten sonra yeniden bir pembe, bir krem, bir pembe, arada bir kremim var. Bir pembe, bir krem, bir pembe, bir krem. Kalbimiz bitene kadar yapıyoruz hanımlar. Beşli kalbimizi de bu şekilde yapmış olduk. Tekrar bir pembe, en son kremimi alıyorum. 4 krem ilmeğimi krem ipim ile ördükten sonra hemen yan taraftan 2 adet ilmeğimi keserek ördüm. Bu şekilde.
Bakın beşlik kalbimizi de bitirdik. Şimdi yine 2 sıra öreceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde düz öreceğiz. 2 sıra olacak. Ardından altılı kalbimize başlayacağız. Bu şekilde arka yüzde ve ön yüzde 2 sıra örelim gelelim. Evet hanımlar, 2 sıra ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi arka yüzde 6. kalplerimizi başlatacağız. Bu aşamada yine bakın ilk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4. Ön yüze bakıyorum. Bir ilmek daha örüyorum. 5. 5 tane ördüm. Bakın bir alttaki kalbin hemen yanındaki bir kreme kadar ördük. Burada hemen yeni kalbimizi başlatacağız. Şöyle bir tane pembe örüyorum. Modelin devamında 3 krem 1 pembe olacak şekilde kalplerimizi devam ettireceğiz. 6 tane kalp kuracağız. 3 sıradan oluşan kalbimiz bittikten sonra tekrar 2 sıra krem ile ilmeklerimizi öreceğiz ve 7. kalplerimize başlayacağız hanımlar. Yani toplamda ben bu patiğimde 7 tane kalp yaptım, sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kalp yaptım. 7. kalbe başlarken de hanımlar yine kenara 5 krem ördükten sonra 7. kalbi başlatabilirsiniz. Bu aşamada 7. kalpten sonra ilmeklerimizi tekrar bakın krem ile öreceğiz. Her iki tarafta da bakın şu pembeler var. 7. kalpten sonra şurayı söylüyorum, bakın. İlmekleri yine krem ile öreceğiz. Biz bu işleme hemen sağ ve sol kenarda 6'şer tane ilmek kalana kadar devam edeceğiz hanımlar. 6'şer ilmek kalana kadar. Hani sizler buraya toplamda işte kaç tane kalp yaptıysanız kenarda kalan ilmek sayısı ona göre farklılık gösterebilir. Dediğim gibi bende 6'şer tane ilmek kaldı. Şimdi hep birlikte bu 6. kalbimizi bitirelim. Ardından 7. kalbimizi de yapalım. Yani yanlarda 6'şer pembemiz kalana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, toplamda 7 tane kalbimi yaptım. En son kalbim 7'li kalbim arka yüzde bitmişti. Arka yüzde ilmeklerimi krem ile ördüm. Ardından ön yüzde ve arka yüzde tekrar krem ile ördüm. Yani 7. kalbimden sonra 3 sıra krem ile örmüş oldum. Kremim en son burada kaldı. Şimdi kenarlarda da bakın 6'şer ilmek kaldı burada. Bu ilmeklerimi 6 ilmeğimi şöyle tekrar sol şişime alacağım. İlmeklerimi buradan itibaren öreceğim. Kalbimiz bittikten sonra hanımlar bakın en son pembe ipimi kestim, arkaya düğümledim. Şimdi buraya düğüm atacak kadar ipimizi keselim demiştim. Hemen buraya şöyle ipimi ekliyorum, tekrar pembe ipimi. Patiğimizin boğaz kısmına geçtik hanımlar. Bu aşamada ilk ilmeğimi şöyle aldım. İlmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak öreceğim. İlmeklerimizin tamamını şöyle asıldım, biraz şöyle düz olarak öreceğim. Hemen şuradaki kremimi de ördükten sonra krem ipimi keseceğim artık. Patiğimin devamında krem kullanmayacağız. Pembe ipimiz ile patiğimizi öreceğiz. Hemen kremimi kesiyorum. Krem ipimin ucunu şöyle pembeye düğümleyeceğim. İlmeklerimizi örüyoruz. Hatta şöyle kremi de gizleyerek götüreyim. Hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini düz örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin hepsini düz ördüm hanımlar, geri dönüyoruz. Şimdi patiğimizin boğaz kısmına 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız. Öncelikle şöyle kenar ilmeğini aldım. Yanına bir ilmek ters örüyorum. Devamında ilmeklerimi 2 düz, şöyle 2 ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, bu şekilde örüyoruz. 2 ilmek düz, 2 ters. Sıra sonuna kadar hanımlar bu ilk sıra lastiğimiz oluyor. Arka yüzde lastiğimizi başlattık. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi 2 ters 2 düz lastik örelim gelelim. Sıra sonuna kadar ördüm geldim. Şimdi ön yüzdeyiz. Lastiğimizde 2. sıramızı yapacağız. Bu sırada ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bakın hemen öndeki ilmek tersim var. 2 ters ilmeğimi ters örüyorum. Hemen önünde bakın 2 düz ilmek var. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz örüyoruz. Gördüğümüz gibi öreceğiz ilmekleri. Lastiğimizde ön yüzde 2. sıramız oluyor bu hanımlar. 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz. Bu şekilde. 2. sıramız arka yüzde yine aynı şekilde ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 3 sıra lastik olacak. Ön yüzde yine
ilmekleri gördüğümüz gibi öreceğiz. 4 sıra olacak. Lastik bölümünü bu şekilde yapacağız hanımlar. Ben bu patiğimin şu boğaz kısmına toplamda 11 sıra lastik ördüm. Siz bu aşamada bu lastik boyunu biraz daha uzatabilirsiniz. Bot patik tarzı durur. Hani bu tamamen sizin zevkinize göre değişiklik gösterebilir. Ama dediğim gibi ben toplamda 11 sıra lastik ördüm boğazımıza. Şimdi patiğimizin boğaz kısmını kendi göz zevkimize göre, ölçülerimize göre örelim, gelelim. Evet hanımlar, patiğimin bilek bölümüne toplamda 11 sıra 2 düz 2 ters lastik uygulamasını yaptım. Şimdi ön yüzdeyiz, ilmeklerimizi keseceğiz. Bu aşamada hanımlar ikişer ikişer toplayarak kesim işlemini gerçekleştiriyorum. Çok sıkı bir kesim yapmayalım hanımlar, biraz esnek olsun. Bu ayak geleceği için bu boğaz bölümünden hani ayağımız rahat girsin diye esnek bir kesim yapmakta fayda var. İlmeklerimizi bakın bu şekilde keseceğiz. Sıra sonuna kadar hanımlar ilmeklerimizin tamamını keselim, gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimin tamamını kestim. Kenarımız şöyle sık olsun diye 2 tane bir zincir oluşturup ipimi kesiyorum. Patiğimizin boğaz kısmını böylece tamamladık. Şimdi tabanını öreceğiz. Patiğimizin başlangıcında şöyle bir ipimiz kalmıştı hanımlar. Pembe ipimi şimdi buna ekleyeceğim. Patiğimize başladığımız yerden tekrar ilmekler çıkararak tabanımızı öreceğiz. Yine aynı şişime başlangıç yerlerine girerek şöyle ilmek çıkarıyorum. Şöyle. Hanımlar, burada şöyle başlangıç yerlerine ilmeğin 2 kanadına birden girerek ilmek çıkarıyoruz. Bakın. Başlangıç yerine ilmeğin 2 kanadına birden girdim. Bu şekilde ilmekleri çıkartıyorum. Ben patiğime 91 ilmek çıkartmıştım. 91 ilmek çıkarttığım yerden 91 ilmek başladığım yerden 91 ilmek çıkaracağım. Bu şekilde sizler kaç ilmek başladıysanız aynı sayıda ilmek çıkartmanız gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi şu diğer uca kadar toplamda başladığımız ilmek sayısı kadar ilmeği çıkartıp gelelim. Evet hanımlar, diğer uca kadar toplamda 91 ilmeğimi çıkarttım geldim. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyiz. Bu aşamada kenar ilmeğini örmeden aldım. İlmeklerimi yine haroşa yani düz olarak öreceğim. Hanımlar, sıra sonuna kadar ilmeklerimizi haroşa örelim, gelelim. Evet hanımlar, sıra sonuna kadar ördüm. Şimdi tekrar ön yüzdeyiz. Burundan başlayarak tabanımızı örmeye geçeceğiz hanımlar. Patiğimizin burnuna 7 ilmek olarak başlayacağız. Hesaplamayı şöyle yapıyorum. 91 ilmeğim vardı. Artık siz kaç ilmek attıysanız ya da 95 ilmek, 97, 85 fark etmiyor. Bu toplam ilmek sayısından 7'yi çıkarıyoruz. Ben 91'den 7'yi çıkarınca geriye 84 ilmek kalıyor. 84 ilmeği de iki kenara eşit olarak paylaştırınca yanlara 42'şer ilmek düşüyor. Hesaplama bu şekilde yapılacak. Öncelikle tabanımızı yapabilmek için ön yüzdeyin bu ilk kenardaki 42 ilmeğimizi öreceğiz hanımlar. Şu anda bakın 4 ilmek oldu. 5, 6, 7, 8 bu şekilde toplam 42 ilmeğimizi örelim, gelelim. Evet hanımlar, buradan 42 adet ilmeğimi ördüm. Şimdi 7 ilmek daha öreceğim burun kısmı için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 ilmek ördüm. Saydığımızda şu sol kenarda da 42 ilmek kaldı. 7 ilmekten sonra geri dönüyorum. Bu aşamada ipimiz hep karşı tarafta olacak ve ilk ilmeği örmeden alacağız. 7 ilmeğimi örüyorum. Şu ikinci ilmeğim. 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar geri döndüm. Böylece 7 ilmek ile buraya bir diş haroşa örmüş olduk. Bu taban bölümde yani şurada 15 ilmek olana kadar yanlardan birer birer ilmek alacağız. Ortada toplayacağız. Şimdi ipim karşıda, yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 8 oldu. Geri dönüyorum. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 8 ilmeğimi öreceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 9 ilmek oldu. Geri dönüyorum hanımlar. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 9 ilmeğimi öreceğim. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan taraftan bir ilmek aldım. Ortaya ekledim.
10 oldu. Geri dönüyorum. Şimdi de ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 11 ilmek oldu. 15 olana kadar devam edeceğiz. Tekrar ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. 11 ilmeğimi öreceğim. Şu 5. ilmeğim, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yandan bir ilmek örerek ortaya ekledim. 12. Geri dönüyorum. Şimdi 12 ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeğimi aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 13 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. Yine ilk ilmeği örmeden aldım. 13 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada 14 ilmek oldu. Tekrar geri dönüyorum. İpim karşıda, ilk ilmeğimi örmeden aldım. 14 ilmeğimi öreceğim. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yan taraftan bir ilmek örerek ortaya ekledim. Ortada böylece 15 ilmek oldu. Şimdi hanımlar 15 ilmek üzerinden kesimlerimizi yapacağız. Bu aşamada yapacağımız işlem şu: 14 ilmeği öreceğiz. 15. de kesim yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmeğimi ördüm. 15. ilmekte yandan da bir ilmek alıyorum. İkisini keserek örüyorum. Geri döndük. Yine aynı işlemi yapacağız. 14 öreceğiz. 15. de kesim yapacağız. Yine ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. İkinci ilmeğim 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. ilmekte yandan da bir ilmek aldım. İkisini keserek örüyorum. Yapacağımız işlem bu hanımlar. 14 öreceğiz. 15. de kesimimizi yapacağız. Her seferinde ilmekleri saymaya da gerek yok. Çünkü bakın, taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. Şimdi saymadan gideceğim hanımlar. Tabanda son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Sonuncu ilmekte kesimimi yapacağım. Bak, saymıyorum ilmeklerimi. Bu şekilde. Bakın hanımlar, tabanımda bir ilmek kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kesiyorum. Ardından geri döndüm. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Bakın yine taban ile kenar arasında ayrık bir görüntü var. Yine tabanda son bir ilmeğim kalana kadar öreceğim. Ve sonuncu ilmekte kesimimi yapacağım hanımlar. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. Bunu örerken yandan da bir ilmek alıp ikisini kestim. Patiğimizin tabanı 15 ilmek üzerinden bu şekilde örülecek. Biz bu kesme işlemine sağ ve sol taraftaki şu ilmekler bitene kadar devam edeceğiz hanımlar. Kesim sonunda şişimizde sadece tabanda kullandığımız 15 ilmeğimiz kalacak. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını sizlere tarif ettiğim gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin taban bölümünü ördüm geldim. Burada sadece 15 ilmeğim kaldı. Yanlardaki ilmeklerim gördüğünüz üzere bitti. Şimdi 15 ilmek üzerinden patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz hanımlar. Bu haroşalı bölüme kadar, bakın şu haroşalı bölüme kadar, çünkü bir bölümünde iki düz iki ters lastik var. Diğer bölümleri haroşa. Burada yine haroşa örgü uygulaması yapacağız. İpim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım hanımlar. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi örüyorum. Bakın burada son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğimi keserek örüyorum. Şişimde 14 ilmek kaldı. Bu aşamada yapacağım işlem şu. Bakın şurada kenar ilmek yerlerimiz var sırasıyla. Buradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin 2 kanadına birden giriyorum ve bir adet ilmek çıkarttım. Tekrar 15 ilmek oldu. Bu şekilde hem patiğimizin arkasını örmüş oluyoruz, hem de arka bölümleri bu kenarlara eklemiş oluyoruz. Şimdi tekrar geri döndüm. İpim karşıda, bu ilk ilmeği örmeden aldım. Yeniden son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi öreceğim hanımlar.
Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Bu son 2 ilmeğimi birlikte keserek örüyorum. Bu sağ kenardan ilmek çıkartırken hanımlar geri dönüyorum, ön yüzde çıkaracağım. Bakın şuradaki ilk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girip ilmeğimi çıkartıyorum. Böylece tekrar 15 ilmeğimiz oldu. Patiğimizin arkası bu şekilde örülüyor hanımlar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeği kesiyoruz ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkarıyoruz. Bakın yine son 2 ilmeğim kaldı. İkisini kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Geri dönüyorum hanımlar. Yeniden ipim karşıda, ilk ilmeği örmeden aldım. Tekrar ilmeklerimi örüyorum. Bakın son 2 ilmeğim. Yine ikisini kestim. Bu sağ kenarda geri dönüyorum. Ön yüzde ilmek çıkaracağım. Bakın bir diğer kenar ilmek yerine girerek ilmeğimi çıkarttım. Patiğimizin arkası bu şekilde örülecek. Şu düz iki ters lastik olan yere kadar haroş olacak şekilde öreceğiz hanımlar. Bu bölümü örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın şu lastik bölümüne kadar patiğimin bu kısmını haroşa ördüm geldim. En son şu kenarıma geldim. Kenar ilmek yerinden ilmeğimi çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum. Burada artık 2 düz 2 ters lastik uygulaması yapacağız. Bu defa ipim benden tarafta. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yanına devam ediyorum. Yandaki ilmeğimi ters ördüm. 2 düz 2 ters 2 düz, arka yüzde lastik uygulamasına başladık. 2 ters 2 düz 2 ters öreceğim. İlkini ördüm. Bakın hanımlar, ikinci ters ilmeğimi örerken son 2 ilmek denk geldi. Bu defa son 2 ilmeği tersten keserek ördüm. Yine son 2 ilmeği keseceğiz. Sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracağız. Bakın sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkarttım. Yeniden ilmekleri gördüğümüz gibi örüyoruz hanımlar. Bakın 2 düz 2 ters 2 ilmek düz örüyorum. 2 tane ters 2 düz 2 ters. Öndeki 2 ilmeğim düz denk geldi. Düzden keserek örüyorum ve yine sıradaki kenar ilmek yerine girip ilmeğimi çıkartıyorum. Patiğimizin arkası 2 düz 2 ters lastik olacak şekilde böyle örülecek bu lastik kısmı. Biz bu işlemi hanımlar son kenar ilmek yerlerine gelene kadar, yani şuraya ve şuraya gelene kadar devam edeceğiz. Patiğimizin bu bölümünü örüp gelelim. Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar şu arka bölümü ördüm geldim. Artık ilmeklerimizi keseceğiz. Şöyle ikişer ikişer toplayarak ilmeklerimi kesiyorum. Hemen şuradaki ipimin ucunu da aldım hanımlar, gizleyerek götüreceğim. Bu şekilde patiğimizi de tamamlamış olduk. Son bir ilmeğim kaldı. Onu da kesiyorum. Bu kenarda tümsek bir görüntü oluşmasın diye hemen şöyle tığ yardımıyla şöyle dibine batarak buraya bir sık iğne yapıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kestim. Hemen ipimizin ucunu gizleyelim. Topuğumuza bakalım. Hemen arka ilmek aralarına şöyle girerek ipimin ucunu arkaya şöyle düğümleyerek gizleyeceğim. Evet. İpimizin ucunu da gizledim. Bakın hanımlar, patiğimiz şöyle oldu. Duruşu şöyle patiğimizin. Gayet esnek, bakın şöyle gösteriyorum. Gayet esnek, ayağı saran bir model oldu. Patiğimizi hemen bir de manken ayağıma giydireceğim. Bir de ayağımızda görelim duruşuna. Ayağımızda bakalım. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için gayet kolay, pratik, dikişsiz, çok güzel bir patik oldu. Hem günlük kullanım için hem de çeyiz için oldukça uygun bir model. Ben çok beğenerek yaptım, severek yaptım. Umarım sizler de benimle birlikte patiğinizi beğenerek, severek yaparsınız. Evet, patiğimizin mankendeki duruşu da bu şekilde hanımlar. Gördüğünüz gibi çok şık, güzel, zarif bir patik oldu. Tabanımızı yine gösteriyorum. Topuk kısmımız bu şekilde.
Model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.